Sabah alarm çalıyor. Bir kez ertele, bir kez daha, sonra bir kez daha. Derken gözünü açıyorsun ve gün daha başlamadan yorgun hissediyorsun. Yapacakların aklına geliyor, yetişmen gereken işler aklına geliyor ve içinden şu cümle geçiyor. Bugün de zor geçecek. İşin ilginç tarafı şu, birçok insan hayatını değiştirecek büyük fırsatlar arıyor. Daha iyi bir iş, daha yüksek maaş, yeni bir şehir ya da yeni bir başlangıç. Ama çoğu zaman hayat kalitemizi belirleyen şey büyük kararlar değil. Sabah uyandıktan sonraki ilk 30 dakika. Şunu düşün, aynı şehirde yaşayan, benzer şartlara sahip iki insan var. Biri gün boyunca enerjik, üretken ve motive. Diğeri ise sürekli yorgun, dikkati dağınık ve işleri ertelemeye meyilli. Aradaki fark çoğu zaman sabah nasıl başladıklarında gizli. Çünkü sabah rutini aslında günün geri kalanının fragmanıdır. İlk sahne kötüyse filmin devamı da genellikle istediğin gibi gitmiyor. Peki çoğumuzun yaptığı ilk hata ne? Telefon. Gözümüzü açar açmaz elimiz telefona gidiyor. WhatsApp'a bakıyoruz, Instagram'a giriyoruz, birkaç video izliyoruz, haberleri kontrol ediyoruz. Daha beynimiz tam olarak uyanmadan onlarca farklı bilgiyle karşılaşıyoruz. Kendi günümüze başlamadan önce başkalarının hayatlarına dalıyoruz. Sonra da neden gün boyunca odaklanamadığımızı merak ediyoruz. Ünlü psikolog William James'in çok bilinen bir sözü vardır. Hayatımızın büyük kısmı alışkanlıklarımızın toplamından ibarettir. Bu yüzden sabah yaptığın küçük şeyler zamanla karakterine dönüşür. Çünkü alışkanlıklar sadece davranış üretmez, kimlik üretir. Her sabah disiplinli davranırsan kendini disiplinli biri olarak görmeye başlarsın. Her sabah dağınık davranırsan beynin bunu normal kabul eder. Üstelik bu durum sadece hissettiğin bir şey değil. Bilim insanları sabahın ilk dakikalarında maruz kaldığımız uyaranların gün içindeki dikkat seviyemizi etkileyebileceğini söylüyor. Düşünsene, daha yataktan bile çıkmadan beynine onlarca farklı bilgi yükleniyor. Bir arkadaşının mesajı, sosyal medyada gördüğün bir haber, bir videodaki tartışma, takip ettiğin birinin paylaşımı. Beynin henüz kendi planını oluşturamadan başkalarının gündemiyle doluyor. Bu yüzden birçok kişi daha sabah saatlerinde zihinsel olarak yorulmuş hissediyor. Peki enerjik insanların farklı yaptığı ilk şey ne? Aslında sandığın kadar karmaşık değil. Çoğu zaman ilk yaptıkları şey güneş ışığı almak. Sabah perdeleri açmak, balkona çıkmak ya da kısa bir yürüyüş yapmak basit görünebilir. Ama vücudumuzun biyolojik saati için oldukça önemli. Çünkü beynimiz güneş ışığını gördüğünde günün başladığını anlıyor. Bu da uyanıklık sistemlerinin devreye girmesine yardımcı oluyor. Stanford Üniversitesi'nde nörobilim profesörü Andrew Huberman, sabah alınan doğal ışığın biyolojik saatin düzenlenmesinde önemli rol oynadığını ve gün içindeki enerji seviyelerini etkilediğini sık sık vurguluyor. Yani bazen hayatını değiştirecek ilk adım yeni bir uygulama indirmek değildir. Sadece perdeyi açmaktır. Aslında bizim kültürümüzde bunun örnekleri çok fazla. Dedelerimizin, ninelerimizin yaşadığı dönemleri düşün. Sabahın erken saatlerinde kalkar, avluya çıkar, bahçeyle ilgilenir, hayvanlarla uğraşır ya da kısa bir yürüyüş yapıyorlardı. Farkında olmadan doğal ışıkla güne başlıyorlardı. İkinci önemli alışkanlık ise su içmek. Şimdi dürüst olalım. Birçoğumuz sabah uyandığımızda önce çay ya da kahve düşünüyoruz. Özellikle Türkiye'de çaysız güne başlayan insan sayısı bayağı az. Ama gece boyunca yaklaşık 7 ile 8 saat hiçbir şey içmiyoruz. Bu nedenle sabah kalktığımızda vücudumuzun suya ihtiyacı oluyor haliyle. Bir bardak su içmek kulağa çok sıradan geliyor olabilir. Ama gün içinde daha dinç hissetmenin en kolay yollarından biri bu. Bazen büyük değişiklikler arıyoruz ama küçük alışkanlıkların etkisini küçümsüyoruz. Şimdi gelelim belki de en zor kısmına. Telefonu ilk 30 dakika boyunca eline almamak. Biliyorum, kulağa kolay gelmiyor. Çünkü telefon artık sadece bir cihaz değil, neredeyse refleks haline geldi. Alarmı kapatıyoruz, sonra bir bakmışız, sosyal medyada gezmeye başlamışız. Ama şunu düşün, daha günün ilk dakikalarında başka insanların başarılarını, tatillerini, ilişkilerini ve hayatlarını izliyorsun. Sonra kendi hayatına dönüyorsun. Bu durum farkında olmadan moralini etkileyebiliyor. Üstelik zaman da düşündüğünden çok daha hızlı geçiyor. Bir video, bir gönderi, birkaç hikaye derken 20 dakika kuş olup uçuyor. James Clear'ın çok sevilen bir sözü var. Her eylem, olmak istediğin kişi için kullanılan bir oydur. Sabah alarm çaldığında verdiğin kararlar düşündüğünden daha önemlidir. Çünkü her sabah aslında gelecekteki karakterin için oy kullanıyorsun. Bir deney yapmanı istiyorum. Yarın sabah uyandığında telefonu açmak yerine perdeyi aç. Sonra bir bardak su iç ve sadece 5 dakika boyunca sessizce otur. Başka hiçbir şey yapma. İlk başta garip gelecek. Çünkü zihnin sürekli bir şeylerle meşgul olmaya alışmış durumda. Ama birkaç gün sonra sabahlarının daha sakin geçtiğini fark etmeye başlayabilirsin. Enerjik insanların sırrı çoğu zaman daha fazla şey yapmak değildir. Gereksiz şeyleri azaltmaktır. Bir başka hata da sabahın ilk saatlerinde kendimizi strese sokmak. Daha yataktan çıkmadan yapılacaklar listesini düşünüyoruz. Ödenecek faturalar, yetişecek işler, okul, sınavlar, toplantılar. Sonra gün başlamadan yoruluyoruz. Oysa birçok verimli insan güne birkaç dakikalık planlamayla başlıyor.
Bütün hayatlarını değil, sadece o günü düşünüyorlar. Bugün yapmam gereken en önemli 3 şey ne? Sadece bu soru bile zihnindeki karmaşayı azaltabiliyor. Charles Duhigg'in alışkanlık araştırmalarında bahsettiği bir kavram var. Kilit alışkanlıklar. Bunlar hayatın diğer alanlarını da etkileyen alışkanlıklardır. Sabah rutini tam olarak böyle çalışır. Sabahını düzene soktuğunda çoğu zaman günün geri kalanı da daha düzenli ilerler. Çünkü beynin güne nasıl başladıysan öyle devam etmeye eğilimlidir. Burada insanların düştüğü büyük bir hata var. Bir videoyu izliyorlar ve ertesi gün hayatlarını tamamen değiştirmeye çalışıyorlar. Sabah 5'te kalkacağım, koşuya çıkacağım, meditasyon yapacağım, kitap okuyacağım, spor yapacağım, sağlıklı besleneceğim. Sonra 3. ya da 4. günde pes ediyorlar. Çünkü beyin ani değişimleri sevmez. Alışkanlıklar yavaş yavaş oluşur. Kalıcı değişim genellikle küçük adımlarla gelir. Lao Tzu'ya atfedilen meşhur bir söz vardır. Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar. Mesela yarın sabah sadece bir şey değiştir. Sadece bir tane. Telefonu 15 dakika geç açabilirsin. Bir bardak su içebilirsin. Perdeyi açıp güneş ışığı alabilirsin. Kısa bir yürüyüş yapabilirsin. Hepsini aynı anda yapmak zorunda değilsin. Önemli olan mükemmel bir rutin kurmak değil, sürdürülebilir bir rutin kurmak. Şunu unutma, sabah rutini tek başına seni başarılı yapmaz. Ama başarılı olmayı kolaylaştırır. Çünkü sabah enerjik başlayan insanlar gün içinde daha iyi kararlar verme eğilimindedir. Daha odaklı çalışırlar, daha az erteleme yaşarlar ve gün sonunda kendilerini daha iyi hissederler. Hayat bazen düşündüğümüz kadar karmaşık değildir. Büyük sonuçlar çoğu zaman küçük alışkanlıkların birikiminden oluşur. Benjamin Franklin'in yüzyıllardır aktarılan meşhur sözü şöyledir. Erken yatıp erken kalkmak insanı sağlıklı, varlıklı ve bilge yapar. Elbette herkes sabah 5'te kalkmak zorunda değil. Ama Franklin'in anlatmak istediği şey bugün de geçerli. Sabahını bilinçli geçirirsen gününü bilinçli geçirme ihtimalin artar. Bu yüzden yarın sabah uyandığında hayatını tamamen değiştirmeye çalışma. Sadece tek bir alışkanlık seç ve bunu 7 gün boyunca uygula. Sonra kendine şu soruyu sor. Sabahlarım değişince günüm de değişti mi? Hal Elrod'un çok sevilen bir sözü var. Sabahını değiştirdiğinde hayatını değiştirmeye başlarsın. Belki de uzun zamandır aradığın enerji, motivasyon ve disiplin çok uzaklarda değildir. Belki sadece alarm çaldıktan sonraki ilk 30 dakikanın içindedir. Videoyu beğenmeyi unutma. Ayrıca yorumlara yarın sabah değiştireceğin ilk alışkanlığı yaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.